Herkese merhaba. Yeni Dünya, Yeni İnsan serimizin içerisinde genişçe yer verdiğimiz nüfus, göç, nüfus çökmesi, doğurganlık gibi konuları işlediğimiz seriye devam ediyoruz. Ekonomik olarak kalkınmış veya nispeten kalkınmış diyebileceğimiz ülkelerin günümüzde en çok konuştukları sorunların başında kadınların doğurganlık oranı geliyor. Nüfus azalması ve buna paralel olarak da nüfusun çökmesi. Bunlar şu anda Batı Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, hatta Çin, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerin en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Bugün İsrail hariç her OECD ülkesinin doğurganlık oranı ikame oranının altında ve son 10 yıldaki düşüş hızı nüfus bilimcilerin, demografların beklentilerini aşmış durumda. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. OECD üyelerinden biri de Türkiye. İkame oranı nedir? Bir ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı eğer 2,1'in altındaysa o ülkenin nüfusu artmıyor demektir. O ülke hatta nüfusunu koruyamıyor demektir. Türkiye'nin şu anda 2'nin oldukça altına düşmüş durumda. Fransa'nın bile gerisine düştü Türkiye bu anlamda. 2022 yılı verileri esas alındığında Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama doğurganlık rakamı 1,46 idi. Yani 2,1 olması gereken rakam kadın başına 1,46 çocuğa denk düşüyor. 2023 yılı rakamlarıyla Güney Kore'nin rakamı ise inanılmaz derecede düşük. 0,72. Güney Koreli kadınların büyük bir kısmı çocuk meselesini tamamen kapatmış, tarihin tozlu raflarına bırakmış gibi görünüyor. Güney Kore'nin rakamı şu ana kadar dünyada görülmüş en düşük rakam. Üstelik Güney Kore'nin bu oranı Seul gibi başkentin bazı mahallelerinde 0,5 ve altına düşmüş vaziyette. Buralar adeta çocuktan arındırılmış mahalleler, bölgeler gibi görünüyor. Şimdi bu duruma karşı hükümetler yana yakına çareler arıyorlar. Çünkü nüfusun azalması, çökmesi hükümetlerin siyasetleri ve ekonomi politikaları anlamında çok büyük sorunlara işaret ediyor. Hükümetlerin ilk aklına gelen çözüm ise doğumlar için para vermek. Yani al parayı daha çok çocuk yap. 1980 ile 2019 yılları arasında dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış daha doğrusu ekonomik olarak ülkeleri çocuk yardımları, sübvansiyonlu çocuk bakımı, ebeveyn izin ücretleri, ücretsiz kreşler, bakım evleri, daha uzun tatiller ve diğer aile dostu politikalar için kişi başına düşen harcamalarını yaklaşık 3 katına çıkarmışlar. Yani kesenin ağzına açmışlar, yardımları, destekleri artırmışlar. Amaç ne? Çocuk sayısını arttırmak. Peki ne olmuş? Olmamış. Yani çocuk sayısı artmamış, doğurganlık yükselmemiş, bilakis düşmüş. Tüm bu gayretlere rağmen aynı dönemde doğum oranları kadın başına bu devletlerde, bu ülkelerde 1,85'ten 1,53'ün altına inmiş. Başka bir deyişle yardımlar arttıkça, kadınlara, ailelere maddi destek çoğaldıkça çocuk sayısı artmamış, azalmış. Dünyanın en aile dostu politikalarına sahip ülkesi olarak Finlandiya bilinir. Finlandiya'da doğurganlık oranı 2010 yılından bu yana 1/3 oranında düşmüş. Bu düşüş istikrarlı bir şekilde sürüyor. Hala devam ediyor ve her yıl bir adım geriye gidiyor. 2023 yılı itibarıyla Finlandiya'da kadın başına doğurganlık 1,41'e düştü ki bu oran 2022'de bir yıl öncesinde 1,44'tü. İstikrarlı bir iniş var Finlandiya'da. Üstelik bu rakamlara o ülkelerdeki göçmenlerin doğurganlığı da dahil. Yani sonradan başka yerden, mesela Afrika'dan gelmiş, Finlandiya'ya yerleşmiş 10 çocuğu var. Onu da o oranların içine koyuyoruz. Dolayısıyla beyaz Finlandiyalı mı diyelim, Finlandiya'nın yani yerli halkı Finler arasında bu rakam çok daha düşük. Doğum teşviklerinde şampiyon ülke ise Macaristan. Macaristan'ın eline bu konuda hiçbir devlet, ülke herhalde su dökemez.
Göçe ve liberal politikalara düşmanca bakan Macaristan'ın başbakanı, popülist lideri Orban yıllarca doğurganlığı artırmayı siyasetinin merkezine koydu. Macaristan'da nüfus erimesi pek çok yerde olandan çok daha kötü olduğu için Başbakan Orban doğumları artırmayı varoluşsal bir sorun olarak yansıttı. Öyle gördü. Macaristan'da kadın başına ortalama çocuk sayısı 2011 yılında 1,23 ile tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı ve düşmeye de devam etti. Orban para olmadan kötü eğilimleri tersine çeviremezsiniz diyerek kendince bir teşhiste bulundu. Yani ben bastırırım parayı, kötü eğilimleri tersine çeviririm. Kötü eğilim ne? Az çocuk yapmak. Ya bu bir kötü bir eğilim midir? İstenmeyen bir şey olabilir ama hani kötü kelimesi çok ahlaki değer yüklü bir şey. Orban dedi ki bastırırım parayı, kadınlar daha çok çocuk yapar, aileler daha çok çocuk sahibi olur. Ve bu maksatla ülkenin toplam gelirinden, gayri safi milli hasılasından yaklaşık %5'ini bu işe ayırdı Orban. Muazzam bir para. Orban 2019 yılında bir konuşmasında şöyle diyor. Sizlere okuyayım bunu. Tüm Avrupa'da giderek daha az çocuk doğuyor. Ve Batı'nın bu azalmaya, bu nüfus azalmasına cevabı dışarıdan insan göçleri çekmeye çalışmak. Eksilen çocuk sayısı kadar göçmenin ülkelerine gelmesini istiyor Batılı ülkeler. Bu şekilde kendilerince nüfuslarını artırmaya çalışıyorlar. Oysa biz Macarların farklı bir düşünme biçimi var. Sadece sayılardan ziyade, sadece nüfusumuzu arttırmaktan ziyade Macar çocuklarla nüfusumuzu artırmak istiyoruz. Bizim için dışarıdan göçmen çekmek, göç teslimiyettir, başka bir şey değildir diyor Macaristan'ın popülist sağcı lideri Orban. Orban'a göre göç kötü bir şey. Macaristan'ın nüfusunu artırma ihtiyacı var. Bunu dışarıdan göçle değil, ancak doğal yollarla yapmak istediklerini söylüyor Orban. Macar lideri dinleyince dünyanın en önemli sorunlarından birine çare bulduğuna kanaat getirebilirsiniz. Çünkü çok özgüvenli konuşuyor. Orban kolları sıvadı ve tüp bebek kliniklerini kamulaştırdı ve lezbiyen olmamak şartıyla 40 yaş altındaki isteyen her kadına ücretsiz tüp bebek tedavisi sağladı. 3 çocuklu annelere de gelir vergisinden ömür boyu muaf olma sözü verdi. Genç evlilere, yeni çocukları olanlara özel kredi imkanları sundu. 3 çocuğu olanın borcunu silmek gibi veya her çocuk doğduğunda borç ödemelerini, taksitlerini ertelemek gibi çeşitli çılgın projeleri de oldu Macaristan Başbakanı Orban'ın. Yeter ki kadınlar daha çok çocuk doğursun. Orban ekonomi için bir tek göçmen bile almayacağız demişti. Orban'ın abartılı ödemeleri doğurganlık üzerinde çok az etki yaptı ve Macaristan'ın nüfusu hızla ve ümitsizce düşmeye hala devam ediyor. Ülkenin nüfusu 1990 yılından beri düşüyor. O tarihte Macaristan'ın nüfusu 10,37 milyondu. 10 milyonun biraz üzerindeydi. 2023 yılında ülkenin nüfusu 9,5 milyonun altına düşmüş durumda. Yani son 33 yılda Macaristan'ın nüfusu %10 oranında azaldı ve erime her yıl istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Başka bir deyişle doğurganlığı artırmak ve nüfus erimesini durdurmak için parasal teşvikler Macaristan'da da sonuç vermedi. 2023'te Macaristan tarihinin en az sayıda çocuğu doğdu. Görünen o ki önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Macaristan'ın nüfusu azalmaya devam edecek ve 8 milyon civarına kadar düşecek. Üstelik yaşlanarak bu azalma devam edecek. Macaristan gibi düşünen bir diğer ülke ise Güney Kore'dir. Güney Kore'de nüfusunu artırabilmek için çocuk sahibi olanlara ikramiye politikası başlattı. Ancak görüldü ki ikramiyeyi zaten çocuk yapacak kadınlar alıyor. İkramiye nedeniyle yeni çocuk yapan yok. Başka bir deyişle Güney Kore hükümetinin ikramiyeleri zaten çocuk yapacak olan ailelere gitti. Tüm zengin ülkeleri analiz ettiğimizde çocuk bakımının tamamen sübvanse edildiği ülkelerde
doğum oranları tüm doğum ve bakım masraflarını ailelerin kendilerinin karşıladığı ülkelerdekinden çok daha yüksek değil. Başka bir deyişle doğum oranları ile aile dostu politikalar veya doğum teşvikleri arasında böyle bir paralellik, bir ilişki yok gibi görünüyor. Hiç yok değil aslında. Yani bir miktar bazı yerlerde ufak tefek oynamalar olmuş ama bu ihmal edilebilir bir düzeyde kalmış. Uzmanlar bu durumu çocuk sahibi olup olmama veya daha fazla çocuk sahibi olma kararının paradan çok daha fazlasıyla ilgili olması durumuna bağlıyorlar. Bazı nüfus bilimcilere göre çocuk teşvikleri, aile dostu politikalar nüfusun artıp artmamasına bakılmaksızın devam etmeli. Çünkü bu sayede çocuk sahibi olmayı seçmiş olanların aile ve işi, kariyeri bir arada sürdürmesi mümkün oluyor. Ayrıca çocuk yoksulluğu, çocuk fakirliği denen sorun da bir nebze hafiflemiş oluyor. Yani aslına bakarsanız aile dostu politikalar sadece nüfusu arttırmak için düşünülmemeli. Çocuk sahibi olmak gerçekten ailelerin üzerine ekstra yükler bindiriyor. Ve bu ailelere toplumun, devletin yardımcı olması, sorunları azaltması belki de en doğru politika. Şimdi biz baştaki sorumuza dönelim. Parasal teşvikler neden işe yaramıyor? Niçin insanlar maddi destek ve teşviklere rağmen çocuk yapmayı tercih etmiyorlar? Her şeyden önce bu mesele bir yönüyle para meselesi değil. Yani böyle bir boyutu var. Birincisi hayata ve çocuk yetiştirmeye olan bakışımız değişti. Modern dünyada eskisi gibi bakmıyoruz. Anne ve babalarımız gibi çocuk yetiştirmeye, çocuk meselesine böyle bakmıyoruz. Şimdi bir kitap var. 2019 yılında yayınlanmış bir kitap. Kitabın ismi Sevgi, Para ve Ebeveynlik. Ekonomistler çocuk yetiştirmemizi nasıl açıklıyorlar? Yani kabaca böyle çevirebiliriz herhalde. Dopke ve Zilibotti'nin yazmış oldukları bir kitap 2019 tarihli Love, Money and Parenting: How Economics Explains the Way We Raise Our Kids adını taşıyor bu kitap. Bu kitapta yazarlar diyor ki rahat bir yaşamın en üst düzey eğitim olmadan elde edilmesinin imkansız hale geldiğinin farkına varılmasının ebeveynler üzerinde yoğun bir statü rekabeti yarattığını iddia ediyorlar bu yazarlar. Yani bu yazarların argümanına göre bu dünyada rahat etmek kolay değil. Bir insanın rahat etmesi, düzgün bir hayat sürmesi çok yüksek derecede eğitim almasına bağlı, sertifikalar almasına bağlı, müthiş bir rekabete girmesine bağlı. Aileler gerilmiş durumda. Çocuklarının da aynı rekabet içerisine girmek zorunda olduklarını düşünüyorlar. Aileler çocuklarının yetiştirilmesini optimize etmek için büyük miktarda zaman ve çaba harcamak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Yani geçmişte 19. yüzyılda bir aile çocuk yaptığı zaman ben bunu nasıl yetiştiririm diye çok fazla düşünmüyor. Zaten çocuk ona bakarak yetişiyor. Eğer kırsal bir kesimdeyse orada burada işte hoplaya koşa büyüyor. Ama günümüz dünyası öyle değil. Çocukların, bebeklerin anne babaya bağımlılığı inanılmaz bir seviyeye gelmiş durumda. Dopke ve Zilibotti bir bakıma haklılar. En iyi kreşler, en iyi okullar, en iyi üniversite, en iyi sertifika programları. Çocuklara her şeyi öğretmek istiyoruz. Her şeyi vermek istiyoruz. Bir şeyden eksik kalırlarsa sanki insanlıklarının, çocukluklarının, vücudunun bir parçası eksik kalacakmış gibi bir düşünce olabiliyor. En iyi piyano kursları, en iyi yüzme kursları, keman kursları, gitar kursları, tenis kursları. Çocuk her şeyi bilsin. Futbol oynasın, yüzsün, tenis oynasın, uçsun, kaçsın, her bir şeyi yapsın. Çocuklar o kurstan bu kursa koşturup duruyorlar. Bu bir çılgınlık. Aynı çılgınlık eğitim sistemimizde de var. Yani ortaokuldaki çocuğa trafik dersi verelim, tamam verelim. Cinsellik dersi verelim, çevre dersi verelim, uzay dersi verelim, medya okuryazarlığı verelim, borsa bilgisi ve her şeyi verelim. Yani bir şeyi vermediğimiz zaman o çocuğun dünyadaki en önemli bilgilerden yoksun kalacağını düşünüyoruz. Bu da yani bir ciddi stres oluşturuyor. Hem çocuk üzerinde hem de ebeveynler üzerinde stres oluşturuyor. Ebeveynler çocuklarının iyi yetişmediğini düşünüyorlar. Bunların hepsini yapsalar bile. Her şeyi maddesel kriterlerle ölçüyoruz.
Ve burada da büyük bir tatminsizlik ortaya çıkıyor. Çünkü maddenin tatmin edilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Çocuğunuzu 100 kursa yollasanız, Harvard'a yollasanız, İngiltere'nin en iyi kolejine, Kanada'nın en iyi fakültesine yollasanız, bunları da 50 kere 100 kere değil 1000 tane sertifika alsanız çocuğunuz için yine de bunun bir sonucu yok. Çocuğun manevi yönüyle ilgilenen aileler bile bunu kursa göndererek, yaşam koçu tutarak falan karşılamaya çalışıyorlar. Herkeste tedirginlik var. Kaygılı ebeveynler. Pek çoğunda anne babaların kaygı bozukluğu, yani anksiyete var. Gelecek korkusu var. Bu bir caydırıcı faktör olmuş olabilir. Yani böyle hisseden bir annenin, bir babanın bir çocuk yaptıysa ikincisini yapmak istemeyeceği aşikar. Veyahut da çevresinde bunu görünce çocuk yapmak istemeyeceği yine çok açıktır. Ben görüyorum marketlerde o kaygılı anne babaları görüyorum. Çocuğunun mükemmel olmasını istiyor. Onun kafasındaki çocuk aslında çocuk değil. Bir robot olsa, çocuğu bir robot olsa o bile onu tatmin etmeyecek. Çünkü bozulma annede başlıyor, babada başlıyor, çocuğa geçiyor. Sonra o çocuk kendi çocuklarında bu bozulmayı devam ettiriyor. Fakir ailelerin çocuk doğurma olasılığı zengin ailelerden çok daha yüksek şu anda. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Aynı şekilde eğitim düzeyi düşük ailelerin çocuk doğurma oranı eğitimli ailelerden daha yüksek. Bu durum modern toplumlarda genelde kutsanıyor. Yani bak görüyorsun, eğitim yükseldi, çocuk oranı azaldı. Demek ki bilinçlendiler ve daha az çocuk yapıyorlar. Daha bilinçli bir anne baba. Veyahut da zengin aile çocuk yapmıyor, fakir aile yapıyor. Fakirler düşüncesiz, kafalarını çalıştırmıyorlar. Oysa ki zenginler çocuklarını daha çok düşünüyorlar gibi bir kutsamayla karşı karşıyayız. Sanki çok iyi bir şey yapıyorlarmış gibi. Öyle olmayabilir. Yani fakirlerin zenginlerden daha bilinçli olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Veya daha eğitimsiz olanların daha eğitimlilerden daha bilinçli olduğunu söylemiyorum. Fakat eğitimle birlikte sanki bilincimizi açmaktan ziyade bozuyormuşuz gibi de bir durum var. Fakirlerin yaptığını yapmak zorunda değilsiniz. Ama fakirlerin yaptığının daha iyisini yapabilirsiniz. O da onun tersi değildir. Biraz karışık bir konu. Bunu daha sonraki programlara isterseniz erteleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. 1965 yılında gelişmiş ülkelerdeki küçük çocuklu anneler çocuklarıyla birlikte günde ortalama 1 saatten biraz fazla bir zaman geçiriyorlarmış. 2018 yılına geldiğinde ise yani yaklaşık bir yarım asır sonra, 50 yıl sonra bu süre 3 saate çıkmış. Kore'de ise aynı süre 4 saate yaklaşmış. Yani 1965'te gelişmiş ülkelerde çalışan küçük çocuklu anneler çocuklarıyla günde 1 saat geçiriyorken 50 yıl sonra bu süre 3 saate 4 saate çıkıyor. İyi bir şey değil mi? Ama yani bu süre arttıkça doğurganlık oranlarında azalma olmuş. Mesela Kore'de doğurganlık oranı 0,72'ye düşmüş. Bunu programın başında söylemiştik. Bana sorarsanız çok ilginç. Anneler çocuklarıyla daha fazla zaman geçirdikçe çocuk doğurma istekleri azalmış. Ne olmuş peki? Yani bunun nedeni ne? Çocukları tanımışlar da bu çok kötü bir şeymiş, çok zor bir şeymiş mi demişler. Ondan dolayı mı çocuk yapmaktan vazgeçmişler? Dediğim gibi yani buradaki mesele anne babalardaki kaygı artışı. Buradaki temel mesele modernliğin sıkıntıları. Modernlik bizi tabiatımızın dışında bir yerlere çıkarıyor. Oradaki yaraları tamir edecek ilaçları da henüz bizlere sunamıyor. İkinci temel sorun anne baba adaylarının kendilerine bakışta yaşanan dramatik değişme. Artık daha bireyseliz ve daha benciliz. Bireyselleşme modernitenin bizlere getirdiği ve genelde olumlulanan bir kavram. Toplumsal özgürlük talebi genişledikçe genişledi ve bireyi toplumdan koparacak bir noktaya kadar taşıdı. Her şey bireyin iyiliği için. Hayat hiçbir fedakarlığa değmeyecek kadar kısa, kıymetli ve bireye özel. Ne isterseniz onu yapmalısınız. Eşinizi düşünmemelisiniz. Çocuklarınızı düşünmemelisiniz. Annenizi babanızı düşünmemelisiniz. Mahallenizi düşünmemelisiniz. Her şey sizde bitiyor. Siz istiyorsanız her şey mümkündür. Böyle bir yaşam görüşü modernitenin
ilerlemesiyle insanlara adeta dayatılıyor. Bütün filmler bunun üzerine kurulu. Sen çok farklısın, çok özelsin, her şeyi hak edersin, her şeyi yapmaya da hakkın var. Kim bu adam? Herkes, her bir birey. Yani Ohio'daki çiftçinin kızı veyahut da Tibet'teki dağın başındaki bir çoban. Bu özel olma durumu bireyi toplumdan ve diğer insanlardan ayıran bir sürece doğru geldi. Bu süreçte birey yalnızlaşıyor, tekleşiyor, atomize oluyor. Toplumsal bağlar bambaşka bir hale dönüşüyor. Aslında biraz önce bahsettiğimiz çocuklarımız için artan kaygıların temelinde de bu atomize olma hali var. Toplumdan kopma hali var. Bireyselleştikçe yalnızlaşıyoruz. Geçmişte çocuğa bakmak da dahil olmak üzere bütün meseleler toplumun, mahallenin sorunuydu. Mahalle bir organizma gibiydi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada insanoğlu veya insan kızı, artık ne diyorsanız, bütün zorluklarla tek başına karşılaşmak, bunlarla tek başına göğüs göğüse gelmek, bunları tek başına göğüslemek zorunda. Çocuklarımızı topluma ve diğer bireylere karşı yeterince güçlü ve yeterince donanımlı yetiştiremeyeceğimiz kaygıları nedeniyle çocuk yetiştirmekten gözümüz korktu. Bu algının bize bakan yanı ise dediğim gibi bencilleşme. Toplum çok hızlı değişiyor. Öylesine hızlı değişiyor ki 20-30 yıl içinde toplumda birey de tanınamaz bir hale geldi. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde, belki de 5-10 yıl içerisinde, bilemiyorum. Yani bir değişimde de bir hızlanma var. Kim bilir ne hale gelecek, bunu kestirmek çok zor. Bir nesil içerisinde 100 nesille yaşanabilecek değişim yaşanıyor. 1993 yılında bir anket yapılmış ve Amerikalılara bir soru sorulmuş. Amerikalıların %61'i çocuk sahibi olmanın onlar için tatmin edici bir yaşamda en önemli unsurlardan biri olduğunu söylemişler. 1993'ün Amerikalılar için yarıdan fazlası, %60'dan fazlası için çocuğun varsa iyi bir hayata sahipsin. Çocuğun yoksa hayatında bir şeyler eksik anlamına geliyormuş. Anket firması aynı araştırmayı işte bu yılda yapmış ve bu yıl bulduğu sonuçlar son derece enteresan. 1993'te %61'i çocuk sahibi olmayı iyi bir hayatın en önemli unsuru sayarken bu oran günümüzde %26'ya gerilemiş. Yani hayat ters yüz olmuş. Sadece 30 yıl içerisinde toplumun %74'ü ideal bir yaşam için çocuk sahibi olmayı gereksiz görmeye başlamış. 93'te %61 gerekli görüyor. 2023 yılında %74 çocuğu gereksiz görüyor. Yeni insan, yeni toplum serimizde biz de bunları anlatmaya çalıştık biliyorsunuz. Kısacık bir sürede insan ve toplumun nasıl anormal bir hız ve şekilde değiştiğini söylemeye çalıştık. Bu rakam aslına bakarsanız bunu çok iyi bir şekilde özetliyor. İnsanlar artık ideal bir yaşamın merkezine veya önceliklerine çocuğu koymuyor. Sadece çocuğu değil, kanaatim odur ki ailenin kıymeti de çok ciddi bir şekilde düşüyor ve belki 5-10 yıl sonra ideal bir yaşam dendiği zaman aile sahibi olmayan insan ön plana çıkacak ve daha sonrasında da evli olmayan insan ortaya çıkacak. Belki de çıkmaya başladı bile. Kanadalı demografik ekonomisti Stone geçen yıl 2023'te yaptığı bir çalışmada genç kadınlar arasında doğum oranlarını en çok aşındıran, erozyona uğratan önceliklerin bir kişi olarak büyüme ve kariyerine odaklanma istekleri olduğunu tespit etmiş. Yani günümüzün modern kadınları, genç kadınları kariyerlerine odaklanmak istiyorlar ve bir kişi olarak önce büyümek istiyorlar. Şimdi gelmiş 20 yaşına, 22 yaşına hala büyümek istiyor. Bu büyümenin bitmemesi diye de bir durum açıkçası söz konusu. Eskiden nasıldı? 11-12 yaşına geldim, yeterince büyümüş denirdi bu kişi. Ergen olduktan sonra ya bir mesleğe verilirdi ya bir iş kurardı. Mesela bir dükkan açması, kendi başına bir şeyler yapması beklenirdi. Ve o artık yetişkin bir insan. Onun çocuğu da olabilir, aile de kurabilir. Bu 1960'ların, 50'lerin Türkiye'si için de, hatta Amerika'sı için bile bu böyleydi. Ama zamanla ne oldu? Günümüzde bir bakıyorsunuz şahıs 24 yaşında. Üniversite bitirmiş, üzerine bir de master yapmış. Dünyanın
en önemli firmalarının bir tanesinde bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi veyahut da doktor olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Yani toplumun itibar gösterdiği mesleklerden birinde çalışıyor ama şahıs hala büyümemiş, kendisini büyümemiş hissediyor. Diyor ki ben daha gencim. Gencimden kasıt aslına bakarsanız çocuk kalma durumu. Ve ben hayatımı diyor yaşamak istiyorum. Hele bir şu gençlik dönemin bir bitsin. Aslına bakarsanız orada çocukluk dönemin bitsin. Evlensen çocuk yapsan ya ben kendim çocuğum, ben nasıl çocuğa bakacağım, nasıl çocuk yetiştireceğim duygusu orada yerleşik vaziyette duruyor. Yani bu bir kariyer meselesinden önce şahsın kendini tanımlama, kimlik meselesi gibi karşımıza çıkıyor. Bu konuda Türkiye'den de ben bolca istatistik kullanmak isterdim ama bu çalışmada özellikle Amerika ve Avrupa'dan istatistikler kullanmak durumunda kaldım. Çünkü Türkiye'de bu konular çok fazla teknik düzeyde tartışılmıyor. Siyasal tartışmalar yapılıyor, ideolojik tartışmalar yapılıyor ama teknik tartışmalar, bilimsel tartışmalar biraz daha az. Eminim ciddi araştırmalar yapanlar da vardır. Yani bunun çok isabetli sonuçlara ulaşmış olanlar, güvenilir istatistikler, anketler yapanlar vardır. Ama ben bunlara herhalde tam olarak ulaşamadım. Şimdiden bu araştırma sahiplerinden de özür dilemeyi bir borç biliyorum. Eğer ileride bu tür araştırmalarla karşılaşırsam elbette bu kanalımızda onları da sizlerle paylaşmak benim için keyif olacaktır. Sorumuzun cevabına döner isek, yani devam eder isek, neyi tartışıyorduk? Çocuk sahibi olma isteği neden azalıyor? Neden modern kadınlar ve erkekler artık çocuk yapmak istemiyor? İnsanların neden çocuk yapmayı bıraktıklarına dair farklı teorisi olan biri daha var. Atlantik dergisinin son sayısında Kristen Imba'nın bir makalesi vardı. Makalenin ismi insanların çocuk sahibi olmamasının gerçek nedeni. Onun arkasındaki gerçek neden. Imba bunu incelemiş ve Imba'nın görüşü şu: birçok insan bunu diyor ekonomik sebeplere bağlıyor. Ama diyor asıl mesele hayatın manası. Şu anda genç erkekler ve genç kadınlar hayatın manasını, anlamını kaybetmiş durumdalar. Ve kendi kaybolmuşluklarını çocuklarına yaşatmak istemiyorlar. Bir başka insana yaşatmak istemiyorlar. Kaybolmuşluk. Bence gerçekten üzerinde durulası bir iddia. Hayatın anlamı, birey ve değişen toplumlar, toplumsal algılar gerçekten derin konular, felsefi konular. Ancak bunlardan önce gelen, belki üzerinde daha çok durmamız gereken bazı maddi etkenler de var ki insanları daha az çocuk sahibi olmaya itiyor olabilir. Yani insanlar çocuk sahibi olmak isteseler de bu maddi etkenler, unsurlar nedeniyle çocuk sahibi olamıyor olabilirler. Bunların başında uzun eğitim ve mesleki hazırlık süreleri geliyor. Kadınlar artık çok daha geç yaşlarda ilk çocuklarını doğuruyorlar. Buna mecbur kalıyorlar bir yönüyle. Bu rakam bazı ülkelerde 33'e, 35'e, hatta daha ileri bir yaşa doğru gidiyor. Korkarım önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde 35 yaş altında çocuk sahibi olmak kadınlar için imkansız hale gelecek. 35 yaşında ilk çocuğuna sahip olan kadın ise haliyle ikincisini istemiyor veya isteyemiyor. Çünkü doğum için tabiatın kurduğu bir saat var. Vücut saati var. Yumurta sayısı kadınlarda tıbbi olarak zaten 30 yaşından sonra azalmaya başlıyor. 40 yaşından sonra bir kadının çocuk sahibi olması artık mucizelere kalıyor. Çok ağır tedavileri gerektirebiliyor. Doğum yapmak için fiziki, bedensel altyapı diye bir şey var. Yani tabiatın insan türüne vermiş olduğu standart 20'li yaşlarda özellikle çocuk sahibi olunmasının en verimli olduğunu gösteriyor. 20'li yaşlar içerisinde bunu halledemeyenler 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olurlarsa zorlu bir sürecin içerisine giriyorlar. Yani bunun tıbbi olarak fiziki, bedensel şartları olduğu gibi zihinsel bazı şartları da var. 20'li yaşlarındaki bir annenin ve babanın tahammül düzeyiyle 30'lu yaşlarındaki bir annenin babanın tahammül düzeyi aynı olmayabiliyor. 35 yaştan sonra bir çocuğu olan anne baba artık ikincisini kaldıramayacağını düşünüyor ve bunda da son derece haklılar. Çünkü mental olarak, zihinsel olarak buna hazır değiller. Anne babalık duygusu, psikolojisi
30 yaşından sonra farklı bir evreye geliyor. Artık orada çocuğun bebek olmaması lazım. Biraz daha büyük olması gerekiyor. Tabiat böyle söylüyor ama biz tabii şehirleşmeyle medeniyet anlayışımızda tabiata meydan okuyoruz. Geç anneliğin en önemli sorumlusu ise tabii ki uzun eğitim yılları. Günümüzde zorunlu eğitim 12 yıl. Bazı ülkelerde 13 yıl ve fazlası. Üniversiteye gitmek de Türkiye için bile artık bir zorunluluk haline geldi. Yani üniversitede bir zorunlu eğitim gibi oldu. Dolayısıyla normal işte orta sınıf bir ailenin çocuğu hayatının ilk 17-18 yılını eğitimde geçirmiş oluyor. Buna master'ı, doktorayı, kursları vesaire de ekleyecek olur iseniz eğitimde geçen süre 20 yılı aşabiliyor. Bugünün Türkiye'sinde bir kadının üniversiteyi 23 yaşından önce bitirmesi zaten bir hayli zor. Üniversitenin üzerine diğer kursları, sınavları, dereceleri de eklediğinizde evlilik yaşı, çocuk doğurma yaşı otomatik olarak 30'a doğru gidiyor. Ekonomik zorluklar da buna eklendiğinde uygun kişiyi bulamamak gibi son derece beklenebilecek aksilikler de buraya konulduğunda dolayısıyla çocuk sahibi olma yaşı 30'un üzerine çıkıyor. Ondan sonrasında ise ikinci, üçüncü çocuk ihtimali oldukça zorlaşıyor. Peki diyeceksiniz ki ne yapalım? Okulu mu azaltalım? Demiyorum. Yani ben 14 yıl, 15 yıl öğrencilerin çok verimli bir şekilde eğitim aldıkları kanaatinde değilim. Bu verimi biraz değiştirmek lazım. Verimi arttırmak gerekiyor gibi geliyor. Özellikle Türkiye için bunu söylüyorum. Türkiye eğitimde ciddi bir verimsizlikle karşı karşıya. Buna ek olarak belki şu da gündeme gelebilir. Eğer gençlerin daha erken bir yaşta aile kurmaları, çocuk sahibi olmaları, mesele sadece çocuk değil, hayatın böyle normal, dengeli akışında gidebilmesi için belki öğrencilere maddi destek sağlayabilir devlet. Yani bu devletliler hani nüfusun artmasını istiyorlar ya, Almanya'sından işte ne bileyim Fransa'sına, Kore'sinden Amerika'sına kadar öğrencilik yaparken kadınlara, erkeklere daha çok maddi destek ve diğer destekleri temin edebilirler diye düşünüyorum. Çocuk sayısının azalmasında kalkınmış ülkeler için özellikle söylüyorum, önemli etkenlerden bir tanesi de artan boşanmalar. Çocuğun olması için genelde bir ailenin olması gerekiyor. Ancak günümüzde evlilikler azalırken boşanmalarda bir artış var. Bireyciliğin yükselişi, bırakınız evlilikleri, nikah olmaksızın yapılan, yaşanan beraberlikleri bile kısa sürede yıpratıyor, yıkıyor. En son araştırmalar Batı'da çift olarak yaşayan genç yetişkinlerin oranının bile düşüşte olduğunu gösteriyor. İnsanların hayatlarına çok sayıda insan giriyor, çıkıyor. Ancak kimse kimseyi çocuk yapacak kadar sevmiyor veya tanıyamıyor. Türkiye'de de boşanmalarda bir patlama yaşanıyor ve tahminim 10-15 yıl içinde gençler bırakın nikahlı evlilikleri, aynı evi nikahsız paylaşmayı bile sürdüremeyecekler. Nikahsız birliktelikler bile yıllarla değil aylarla ölçülmeye başlanacak. Evet, kabaca daha az çocuk olmasının nedenlerini sıralamaya çalıştık. Elbette bunların dışında da pek çok neden vardır. Bunlar sizlerin de aklına geliyordur. Bunları da belki paylaşmak istersiniz. Yani şu saydığımız nedenler dışında başka nedenler de aklınıza geliyorsa çok ciddi bir katkı olur. Ortak akla ulaşmış oluruz. Özetleyecek olursak, toparlayacak olursak, liberal ve gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarının yakın gelecekte yenileme düzeyine geri dönmesi pek olası görünmüyor. Gördünüz işte ne kadar destek olurlarsa olsunlar, doğum oranlarını eski hale getiremiyorlar. Eğer mucizevi bir şekilde bunu başarırlarsa bu büyük ihtimalle politikalarının sonucunda değil de, yani maddi desteklerin sonucunda değil de geniş çaplı sosyal ve kültürel değişimlerden kaynaklanacaktır ki buna da zerre kadar ihtimal vermiyorum. Yani toplumun bir anda sosyal dokusunun tanınamayacak hale gelmesi, bir anda kültürel değişime uğraması ve şu anki trendlerin tersine dönmesi olacak bir şey değil. Çünkü böyle bir dönüşüm en azından Batı medeniyeti için tarihin geriye doğru akması, geriye doğru yürümesi anlamına gelir. Kültürel dönüşüm Türkiye gibi ülkelerde belki hala mümkündür ama bunun için de çok bir vakit kaldığını zannetmiyorum. Çocuk sahibi olmayı besleyecek
kültürel değişimin nasıl olabileceğini ise burada tartışmak istemem. Yani o çok geniş bir konu çünkü. Yanlış anlamalara da çok müsait bir konudur. Yeterince yanlış anlaşılmış biri olarak böyle bir riski kısacık bir zaman diliminde almak doğrusunu isterseniz istemem. Batı'da tarih geriye doğru yürüyemeyeceğine göre çocuk sayısında azalma devam edecek. Tabii bilimsel bir buluş bulunur, değil mi? Nasıl böyle hani kediler gibi, tabiattaki başka canlılar gibi bir anda bir insandan, bir çiftten 10 tane 20 tane insan üretmek şeklinde fantazi bazı çözümler gelişirse, bunlar devreye girerse, ki o çıkacak olan şey insan mı olacak, başka bir şey mi olacak, o da tartışılır. Onu bilemem. Ama benim şu an için kısa vadede yapabileceğim bir öneri var. Programı da bu öneriyle isterseniz çözüm tavsiyesiyle bitirelim. Benim önerim şöyle efendim. Parasal maddi teşviklerle çocuk sayısını artırmak istiyorsanız 2 çocuk veya 3 çocuk doğuran her bir anneye ülkenizdeki asgari ücret kadar maaş bağlayın. Hatta 3. ve 4. çocukta bu maaşı asgari ücretin 1,5 veya 2 misline çıkarın. Bu rakam sizlere çok mu geldi bilemiyorum. Anormal mi geldi bilemiyorum. Dünyanın gittiği noktada artık her işe olduğu gibi çocuk doğurmaya ve bakmaya da bildiğiniz tipik bir meslek olarak bakmak gerekiyor. İş olarak bakmak gerekiyor. Modernitenin zorunlu sonucu bu gibi görünüyor. Annelere maaş bağlarsanız çocuk sayısında ciddi bir artış olacaktır. Çünkü anneler bu işe salt annelik olarak bakmayacaklardır. Evin geçimi, aileye düşünsenize kadının 4 tane çocuğu var, 2 tane asgari ücret kadar maaş alabiliyor. Tam zamanlı olarak annelik yapabilecektir. Evet, yani trajikomik, biraz komik gibi geliyor ama modernitenin geldiğimiz noktada böyle trajikomik. Peki bu çare kalıcı ve kesin bir çözüm müdür? Hayır, kesinlikle hayır. Bu şekilde sosyal anlayış, kültürel değerler değişmeye devam ettiği sürece değil 2 maaş, 5 maaş da verseniz kadın o çocuğu yapmak istemeyecektir. Benim önerim palyatif, geçici bir çözümdür. Bir geçiş döneminde nüfusun yaşlanmasıyla doğabilecek sıkıntıları hafifletebilmek için alınabilecek bir önlemdir. Ama görebildiğim kadarıyla hükümetler de bu meselenin ciddiyetine göre önlem almıyorlar. Yani bir kadına 3 çocuğu 4 çocuğu var diye 2 asgari ücret ödemek, 3 asgari ücret ödemek akıllara bile gelmiyor. Ya bunu söylediğiniz zaman olur mu öyle şey diye herkes ayağa kalkıyor. Madem ki bu bir varoluş meselesi, değil mi? Ona göre önlem almanız gerekir. Evet, bugün nüfus çökmesini konuştuk, doğurganlığı konuştuk. Modern toplumların, kalkınmış ülkelerin, belli bir zenginlik ve eğitim düzeyinin üzerine çıkmış olan ülkelerin neden daha az çocuk yaptıklarını ve nüfuslarının neden eridiklerini dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalıştık. Bu seriye devam edeceğiz. Bu konu bizim kanalımızın önemsediği konulardan bir tanesi. Başka konular da var tabii ki. Mesela yapay zeka gibi, teknolojik değişikliklerin kültür ve sosyal hayat üzerine etkileri gibi. Bunları da zaman zaman siyasi konular, güvenlik haberleri ve analizleri yanında ele alıyoruz biliyorsunuz. Bugün biraz uzatmak pahasına bu konuyu derinlemesine ele almaya çalıştık. İzlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.